Şimdilerde 3. sezonu başlayan Stranger Things dizisi gizemli konuları ele aldığı için başlangıçta ilgimi çok çekiyordu ve açıkçası ilk sezonunu da çok severek izlemiştim. Fakat aynı heyecanı 2. ve 3. sezonlarda kaybetmeye başladım. Çok fazla yaşayamadım. Dolayısıyla bu video bir dizi tavsiyesi olmayacak. Dizinin işlediği temalar ve genel konusu dışında herhangi bir ayrıntıya da girmeyeceğim. Yani öyle korkmanıza gerek yok. Sürpriz kaçıran ipuçları ya da spoilerlar vermeyeceğim. Bu videoda cevap arayacağım soru şu olacak. Bu kadar tuhaf şeylerin anlatıldığı bu dizi acaba gerçek olaylardan yola çıkılarak yazılmış olabilir mi? Stranger Things aslında insanların kaçırılarak üzerlerinde çeşitli zihin kontrol deneyleri yapıldığı söylenen Montauk projesi mi? Önce diziyi bilmeyenler için 3 yıl önce yayınlanan ilk sezonunun konusunu genel olarak şöyle bir aktarayım. Olaylar ufak, sakin ve hayali bir kasabada başlıyor. Gerçekten hayali mi? Onu az sonra hep birlikte anlayacağız. İşte bu kasabada küçük bir çocuk kaybolunca hükümet tarafından yürütülen gizli deneylerin, korkutucu doğaüstü güçlerin ve daha sonra da tuhaf küçük bir kızın içinde olduğu büyük gizemli bir hikaye başlıyor. İlk sezonu benim için biraz da nostaljik olduğundan çok sevmiştim. Müzikleri, kostümleri ve diğer tüm ayrıntılarıyla 80'li yılların yani çocukluğumun atmosferini ekrana çok güzel yansıtmışlardı. Hayatımda izlediğim ilk film olan E.T.'ye epeyce benzeyen referanslarla doluydu ki Spielberg'ün yönettiği bu filmi herkese tavsiye ederim. Aynı yönetmenin yine uzaylılarla ilgili bir başka filmi olan 3. türden yakınlaşmalar ya da döneme ait başka yönetmenlerin gizem, korku ve fantastik türlerde çekilmiş pek çok filmine benzer sahnelerle dolu Stranger Things dizisi. Bunlardan bir grup arkadaşın yaz maceralarını anlatan Stand By Me filmine bu kanalın ilk videolarından birinde yaklaşık 5 yıl kadar önce değinmiştim. İnsanlar binlerce yıldır birbirlerine hikayeler anlatıyorlar. No, Vern. They just let him in. Oh, great story. Stranger Things dizisinin yönetmenleri Duffer kardeşler adeta bir DJ gibi o dönemin filmlerini remixleyip yeni bir hikayeyle harmanlayarak önümüze koymuşlardı. Fakat sonra biraz araştırınca fark ettim ki onların anlattıkları bu hikaye de pek yeni sayılmaz. Şimdi size bir kitaptan bahsedeceğim. Montauk Projesi adlı bu kitaptaki olaylar ufak, sakin ve hayali olmayan gerçek bir kasabada geçiyor. Long Island'ın doğu tarafındaki en uç noktasında yer alan Montauk kasabasında. Tesadüfe bakın ki tıpkı dizide olduğu gibi bu kasabanın da hemen yanında terk edilmiş bir askeri üs var. Camp Hero adlı bu üssün yıllar boyu pek çok deneye sahne olduğu iddia ediliyor. Askeri üssün tam merkezinde devasa bir radar kulesi yer alıyor. Terk edilmiş bu kulenin zamanında ünlü Philadelphia deneyi de dahil olmak üzere pek çok deneyde kullanıldığı söyleniyor. Mesela her cuma günü Montauk kasabası sakinlerinin beyinlerini etkileyecek sinyaller gönderdiği gibi söylentiler. 1983 yılına kadar kullanılan aktif olan bu tesis o yıldan sonra kapatılarak terk edilmiş. Tam da Stranger Things dizisindeki olayların yaşandığı yıllar bunlar. Bu arada bu benzerlikler aslında bir tesadüf değil, dizinin yazarı ve yönetmeni olan Duffer kardeşler tarafından da itiraf edildi. Hatta diziyi yazarlarken adını Stranger Things değil de önce Montauk olarak koyduklarını açıkladılar. Tüm bu iddialar çok ilgimi çektiği için geçtiğimiz aylarda bu küçük balıkçı kasabasına Montauk'a kısa bir gezi yaptım. Hatta cuma gecesini de orada geçirdim. Ama itiraf etmeliyim ki herhangi bir sinyal gönderildiğini hissetmedim. Yoksa hissettim mi? Yine de gitmişken o sinyallerin kaynağına terk edilmiş olan o askeri üsse Camp Hero'ya da uğramayı ihmal etmedim. Şu anda kesinlikle girilmez işaretlerinin bulunduğu bu yer
Komplo teorilerinin belki de dünyadaki en önemli merkezlerinden birisi Camp Hero. Şurada Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılmış çok büyük bir radar antenini görüyorsunuz. Bu radar anteni tabii askeri bir bölgede yapılmış ve buraya gelecek düşman tehditlerine karşı inşa edilmiş olduğu söyleniyor. Dışarıdan bir balıkçı köyü gibi gözüküyor burası. Ama yerin altının tünellerle dolu olduğu ve uzaylılardan zamanda yolculuğa, oradan MK Ultra, insan aklını, beynini kontrol edebilme çalışmalarına kadar pek çok deneyin yapıldığı söyleniyor. Hatta Montauk canavarı diye bir canavardan söz ediliyor. Komplo teorileri konusunda aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeyin kaynağı işte bu 70 tonluk büyük antenin merkezinde yer aldığı Camp Hero. Komplo teorileri söz konusu olunca ister istemez bir Saadettin Teksoy formatına giriyorum gördüğünüz gibi. Ne oluyor ya? Ben Saadettin Teksoy. Elemanı arıyorum. Camp Hero şu anda koruma altındaki bir parka dönüştürülmüş durumda. Yaklaşık 3 kilometre karelik bu alanın çeşitli yerlerinde şu anda kapatılmış olan yeraltı giriş kapıları var. Zaten deneylerin de yer altındaki bu tünellerde yapıldığı söyleniyor. Şimdi dikkat ederseniz hep böyle iddia ediliyor, söyleniyor gibi cümleler kuruyorum. Çünkü komplo teorilerini biraz araştırdığınızda çoğunlukla bunların hep tek bir kaynaktan çıktığını görürsünüz. Montauk projesinin kaynağı da az önce sizlere gösterdiğim kitap. Bu projeye çocukken katılan ve hafızasını kaybeden bir kişinin daha sonra bu anıları yeniden hatırlamaya başlayıp anlatmasıyla ortaya çıkmış bu kitap. Hatırladığı deneylerden birinin adı Montauk sandalyesi. Üzerine oturan kişinin psikik güçlerini arttıran, güçlendiren bir sandalyeymiş bu. Şimdi size kitaptan bir alıntı okuyacağım. Bir kişinin saçını elinde tutarak Duncan, bu kitapta bahsedilen o psikik güçleri arttırılmış olan kişilerden biri bu Duncan, görmek istediği kişiye odaklandı. Elinde tuttuğu saçın sahibine. Onun gördüklerini görmeye, duyduklarını duymaya başladı. Vücudunun hissettiği her şeyi o da hissedebiliyordu. Ve bu şekilde gezegendeki herhangi birinin gördüklerini o da görebilirdi. Şimdi bu denek Duncan'la ilgili bir başka bölümde de şu ifadeler yer alıyor kitapta. Deneylerin artık çok ileri gittiğini düşündüğümüz bir anda acil durum programını devreye soktuk. Görevlilerden biri hala sandalyede oturan Duncan'ın kulağına yaklaşarak "Zamanı geldi" diye fısıldadı. Tam o anda Duncan'ın bilinçaltından bir canavar ortaya çıktı. Etrafımızdaki aletler onu gerçekten görüntüleyebilmeyi başarmıştı. Büyük, kıllı, aç ve pis bir yaratıktı. O anda bulunduğumuz yerde değil de üssün başka bir noktasında açığa çıkmıştı. Karşısına çıkan ne varsa onu yiyordu. Üstteki pek çok insan gördü ama herkes gördüğünü farklı bir şekilde tarif etti. Tüyler ürpertici. Yani gerçekten bu açıklamalar acaba gerçek olabilir mi diye düşünmeden edemiyor insan. Anlatılanlar bu noktada kalsa belki çok daha rahat inanabiliriz. Fakat Montauk kasabasındaki Camp Hero üssünde bundan çok daha fazlasının yapıldığı söyleniyor. Yer altındaki 12 katlı tesiste yüzlerce kişinin çalıştığı ve evsiz kişilerle çocukları kaçırarak onları elektromanyetik radyasyona tabi tuttuklarını yazıyor. Madde ve enerjinin transfer edilebildiği söyleniyor. Yani teleportasyon, ışınlanma olayı gerçekleştirilmiş. Zamanda delik açarak bir tünel oluşturdukları ve araştırmacıların bu tüneli kullanarak farklı zamanlara seyahat edebildikleri anlatılıyor. Bu şekilde uzaylılarla iletişime geçildiği ve karşılıklı teknoloji transferi yapıldığı da iddia ediliyor. Hatta bu zaman tünelinden kaçan, bizim boyutumuza geçen bir canavarın üsse ulaştığı ve oradaki ekipmanları imha ettiği, araştırmacıların da bu yaratığı yok edebilmek için tüneli kapatmak zorunda kaldıkları belirtiliyor. Üssün 1983 yılında aniden kapatılmasının gerekçesi olarak da işte bu olay gösteriliyor. The Montauk Project, which was an experiment carried on at Montauk Point, was essentially two projects. It was a mind control project. It also
evolved into a time travel project. They found out that they could actually bend time with the same equipment that they used to bend minds. Bu tür şeylere özellikle küçük yaşlarda inanmak hem çok kolay hem de çok zevklidir. Anlatılanların ne kadarı gerçek, ne kadarı değil, bunun takdirini ben sizlere bırakıyorum. Bilim ve teknolojiyi seven birisi olarak benim bu tür olaylara yaklaşımım hep şüpheci olmaktan yanadır. Ve aldığım hukuk eğitimi nedeniyle de bu tür iddiaların sahiplerinin bir kanıt göstermesini beklerim. Çünkü müddei iddiasını ispatla mükelleftir diye bir kaide vardır hukukta. Montauk Projesi kitabında yazılanların herhangi bir kanıtı yok. Bir gün uzaylılarla iletişime geçmek, maddeyi ve enerjiyi transfer etmek, hatta ışınlama olayını bulabilmek belki mümkün olabilir ama ben bunların bu tesislerde geçtiğimiz yüzyılda gerçekten yapıldığına inanmakta zorlanıyorum açıkçası. Dolayısıyla kitabı da bilimsel bir kitap değil de daha çok bilim kurgu romanı olarak değerlendiriyorum. Fakat yine şüpheciliğin bizi götürmesi gereken, kazandırması gereken bir duruş daha var. Montauk Projesi ya da buna benzer hükümetler tarafından fonlanan ve yürütülen gizli projeler vardı ve şu anda da devam ediyor. Ve bu projelerde insanların yanı sıra hayvanlar da kullanılıyor. Tüm bu canlılar, en azından bir kısmı bu deneylerden zarar görüyor. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton bu deneylerin bir kısmını itiraf etmiş ve hatta özür dilemişti. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. For these experiments were kept secret. Özellikle geçen yüzyıldaki o büyük dünya savaşları ve ardından yaşanan soğuk savaş insanları akıl almaz şeyler yapmaya zorladı. Bu savaşlar içinde yaşadığımız yüzyılda bitmiş gibi gözükse de aslında bitmedi. Sadece şekil değiştirdi. O yüzden Montauk Projesi'nde gizli kalmış pek çok detay olduğuna eminim. Bu detaylar belki de bilinçli olarak üretilen az önce anlattığım türdeki komplo teorileriyle sulandırılıp önce gizemli bir hale getiriliyor, inanılması zor bir duruma sokuluyor ve sonra da bilim kurgu kategorisine çekiliyor olabilir. Bizim gibi sıradan insanlara düşen her anlatılana inanmamak ve her zaman küçük bir şüphe payı bırakmak, kanıt aramak, akılcı olmak. Şimdi tüm bunlardan yola çıkarak ilk kez sizlere önümüzdeki videonun konusunu şimdiden söyleyeyim. Gelecek hafta 50. yıl dönümü nedeniyle yine gündeme gelecek olan tüm zamanların en tartışmalı konularından biri bu. Ay'a gerçekten gidildi mi?